Herkese merhabalar. Neşe'nin Tarif Adresi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Midye kabuğu yelek modelinin yapılışını sizinle paylaşmıştım. Oynatma listesine bölüm bölüm yapılışını koydum. Sağ tarafını sol tarafına göre ayarlayıp sadece bir yerde yapmanız gereken yeri anlatmıştım ama yapmakta zorlanan arkadaşlarım olmuş. Onların ricası üzerine sağ tarafı için şöyle motiflerimi yaptım ve koltuk altı kesimi ve yaka kesimini sizinle paylaşmak istiyorum. Tüm örgülerimi, tüm modellerimi sayfamda ilk başlıkta arkadaşlar oynatma listesi var sağ köşede. Oynatma listesi bölümüne tıkladığınız zaman isimlerini yazıyorum. O kısımlara bastığınız zaman arkadaşlar bölüm bölüm yapılışlarına rahat bir şekilde ulaşabilirsiniz. Evet, bu da çok güzel bir model. Sade ve çok güzel zevkle ilerleyen bir model. Sol tarafını yaparken bu kısımdan koltuk altı kesimimizle başlıyoruz. Şimdi sağ tarafı için sonuna kadar gitmemiz gerekiyor. Burada dönüşlerimizde 3 zincir çekiyoruz ve kenarına su taşını yapıyoruz. 2 de çıkıyoruz. İki zincir çektim. Orta boşluğa battım. 3 tane ikili trabzan yaptım. Şu an size anlatacağım kısım örgümüzün ilk başta zincir çektikten sonra yapmış olduğum, yani şu en baştan anlatmış oluyorum. Modelimizi birini bitirdik. Aynısını yapmak için yine şu baştan anlatmış oluyorum. Burada 4 zincir çekiyorum. Su taşını yaptım. 4 zincir çekip birinci aramıza batıyoruz ve buraya sabitledim. 2 3 4 5 zincir çektim. Yanındaki boşluğa battım. Başta 4 5 6 olarak, yani şuradaki gibi 4 5 6 olarak ilerliyor. Burası 5 tane yaptım. Şimdi tekrar ortalarda bu şekilde 5 tane zincir çekiyoruz. Diğer ara boşluğa battım. Evet, ayrıntılı bir şekilde birinci bölümden de ulaşabilirsiniz. Ama şu an yine aynı tekrarlarını yapmış oluyorum. 2, 4, 5 zincir. Ara boşluğa battım. Sonra 1, 2, 3, 4 zincir. Tığın başına dolayıp su taşı için orta boşluğa batıyorum. Ve ikili çıktığım önce 3 tane trabzan yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ortaya battım. Yine aynı şekilde 3 tane yapmış oluyoruz. Su taşını yaptıktan sonra tekrar buradaki yapmış olduğumuz işlemleri yapıyoruz. 4 zincir. Modelimizin ilk boşluğunu arasına batıyoruz. Sabitliyoruz ve 5 zincir. Bir, iki, üç, dört, 5 zincir. Evet, sol tarafında anlatırken bunları yapmadan direkt bu kısımda koltuk altına başlamıştık. Burada sona kadar gitmemiz gerekiyor. 2 3 4 5 zincir. Yukarı doğru çıkacağız. 4 zincir. Ve su taşını yapıyoruz. Üç tane, 2 zincir. Tekrar aynı boşluğa. 1 2 3 tane yaptıktan sonra tekrar 3 4 zincir çektim. Buradaki boşluğa battım. Evet, bu şekilde şöyle sona kadar, şuraya kadar yapayım. Evet, modelimi tamamladım.
Aralarda 5 zincir çekerek 1 2 3 tane burada yaptım. Şu kısımlarda 4 zincirle sonuna kadar geldim. En son su taşını yaptıktan sonra burada 3 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum ve aynı şekilde buradaki gibi su taşını yapıyorum. Üç tane ikili trabzan, 2 zincir, aynı boşluğa battım. Aynı şekilde trabzanımı yaptım. Evet, şimdi burada diğer tarafta yapmış olduğumuz gibi koltuk altını yapacağız. Bunun için su taşını yaptıktan sonra 2 zincir çekiyorum. Koltuk altını aynı buradaki gibi su taşı olarak şu şekilde yan devam edeceğim için şu şekilde gitmemiz gerekiyor. Bunu bu tarafa doğru yürütmemiz gerekiyor. Onun için 2 zincirimi çektim. Burayı şu bir tanesini su taşının ilk bu kısma gideni olarak düşünüyorum. 3 tanesini. Sonra 2 zincir çekip aynı araya tekrar batıyorum ve 2'de çıkıyorum. Bunu şimdi bu kısma doğru gideceğimiz için sabitlememiz gerekiyor. Buradaki 5 zincir çekmiş olduğum araya batıyorum ve buraya sabitledim. Bu kısma doğru gideceğiz. Şimdi burada tığın başını bir kere dolayıp geri döndüm ve şuradaki orta boşluğa battım. 2'de çıktım. Bunu da sabitlemem gerekiyor. Geri dönüp yanındaki 5 zincir arasına batıyorum ve geri dönüyorum. Şimdi su taşını devam edeceğiz. Bu 1 olarak şu boşluğa battığım yerde şu birinci, aynı yere batıyorum. İkinci ve aynı yere tekrar battım. Üçüncü. Şöyle şu kısmı yok saydığımız zaman şu birinci oluyor arkadaşlar. Şu kısım. Şimdi ikinciyi yapıyoruz. 2 zincir. Aynı boşluğa battım. 3 tane trabzanımı yaptım. 2 zincir çektim. 3 zincir de çekebilirsiniz. 2 zincir çektim ben. Buradan geri dönüyorum ve su taşını bu şekilde devam edebilmek için tekrar yapmamız gerekiyor. Orta boşluğa battım. 2'de çıktım. 2 3 3 tane yaptım. 2 zincir, aynı orta boşluğa battım ve 3 tane ikili trabzan yaptım. Şimdi buraya sabitlemek için yanındaki diğer 5 zincir arasına batıp buraya sıkıştırıyorum. Bir zincir de çekebilirsiniz. Şöyle bir zincir çekelim. Geri dönelim. Tığın başını alıyoruz. Orta boşluğa battım. Evet, bunu artık ileri doğru yine aynı burada yapmış olduğumuz işlemleri yapacağız. Bunu arkadaşlar bu şekilde geri dönüp şu orta boşluğa batıyorum. Şu kısmı battım ve geri döndüm. Yine aynı şekilde buraya su taşını yapıyoruz. Şu birinci, bu ikinci ve üçüncü. Evet, bu kısmına şu şekilde su taşını devam etmek için burayı da artık tutturuyorum. Şu ortadaki su taşına doğru gitmemiz gerekiyor. Bunun için burada bir zincir çektim. Geri döndüm. Şu ortadaki su taşının orta boşluğuna battım.
Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Tığın başını doladım ve aynı orta boşluğa batıyorum. Toplam 3 tane yapmış oluyoruz. Şöyle göstereyim. Biraz karışık gibi gelir arkadaşlar ama yapınca daha iyi anlayacaksınız. Bu şekilde koltuk altını yapıyoruz. Şöyle bir tane bu, 1 2 3 ve dördüncü. Şu baştaki yapmış olduğum, bunda tutturmuş olduğumu da saydım arkadaşlar. 1 2 3 4. 4 tane şu başta yapmış olduğum işlemin aynısını şu ikisine de tekrarlamış oldum. Sadece en son yaptığımda ortaya yaparken bir zincir çektim. Buradaki su taşına battıktan sonra tekrar bir zincir çekip buraya geldim. Evet, bu şekilde koltuk altını tamamladım. Şimdi geri dönüyorum. Buradaki su taşını devam etmek için direkt düz yukarı çıkmak için tığın başını bir kere doladım, orta boşluğa battım, 2 de çıktım. Yine aynı şekilde orta boşluğa batıyoruz. 1 2, bir tane daha yapalım. 3 tane yaptım. 2 zincir, orta boşluğa tekrar battım ve 3 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, bu şekilde koltuk altını burada tamamlamış oldum. Evet, bu şekilde burayı da zorlandıysanız size yine şöyle bir fikir olsun diyerek buraya paylaştım. Yoksa sol tarafını anlatmıştım. Diğer tarafını anlattığım şekilde bu kısmı yapabilirsiniz. Evet, şimdi altta 4 zincir çekmiştik. Burada 5 zincir çekiyoruz. 3 4 5. Orta boşluğa battım. 1 2 3 4 5. Aralarda 5 zincir. 3 4 5. Hem şöyle modelin nasıl yapıldığını bir tekrarlamış oldum burada size. 2 3 4 5. Evet, 4 yaptık, 5.'yi yaptık, su taşını yapmaya geldi sıra. 4 yaptık, şimdi 5. zincirimizi de yaptık ve trabzanlarımızı yapıyoruz. İki zincir, ortaya battık. Daha koltuk altı kesimini yaptık ama daha yaka kesimi için şu an daha yapmıyoruz. Evet, yine aynı şekilde su taşını yaptım. 1 2 3 4 5 zincir, orta boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir, diğer orta boşluğa 2 3 4 5. Bu modelin yapılışını da yorumlar kısmına linkini, nasıl yapıldığını paylaştığım bölümlere koyacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz hepsine. 2 3 4 5. Orta boşluğa battım. Orta boşluğa battım ve su taşını yapıyorum. 3 tane ikili trabzan, 2 zincir, yine aynı yere battım. Bir 2 3 4 5 zincir, şu 5 zincir çekmiş olduğumuz orta boşluğa battım, tekrar 5 zincir, orta boşluğa battım, 1 2 3 4 5 zincir, yine yanındaki 5 zincir arasına battım, 1 2
3 4 5 5 zincirle yukarı çıkıp su taşını yapıyorum. İki zincir orta boşluğa. İki, üç tane ikili trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve geri döndüm. Şimdi burada birinci sırada 4 zincir çekmiştik. İkinci sırada 5 zincir çektik. Şimdi 6 zincir çekiyoruz. Önce su taşını yapalım. İki zincir. Evet, su taşını yaptım. Burada 4 5 1 2 3 4 5 6. Bu sırada da 6 zincir çekip 5 zincir çekmiş olduğum ilk araya batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, yanındaki 5 zincir arasına batıyorum. Şöyle göstereyim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı zincirle yukarı doğru şu kısmı geleceğiz. Biraz serbest, çok serbest yaptım. Biraz sıkayım. 6 zincirle yukarı çıkıyoruz ve su taşını yapıyoruz. Burada yapmış olduğumuz işlemlerin aynısını 3 tane yapacağız. Yani bu sırada 1 2 3 tane yapmış oluyoruz. Burası koltuk altı kesimimiz. Diğer sıramızda artık yaka kesimine başlayacağız. Yaka kesimini bir kere de kesmiş oluyoruz. İsterseniz tek tek yukarı doğru çıkıp da kesebilirsiniz. Ama ben anlatmış olduğum modelin diğer tarafını anlatıyorum. 2 3 4 5 6 5 zincir arasına batıyorum. 1 2 3 4 5 zincir, yanındaki boşluğa 1 2 3 4 5 zincir. Beş, 6 zincir olacaktı. 6 zincir çektim. Su taşını yapıyoruz. İki zincir. Tekrar aynı boşluğa. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 zincir çektim. Şu orta boşluğa battım. 1 2 3 4 5 zincir, yanındaki boşluğa da battım. 1 2 3 4 5 6 zincirle yukarı çıkıyorum. Ve sonundayız arkadaşlar. Koltuk altı kesimimiz burada. Su taşını yapıp geri döneceğiz. Üç tane trabzanımı yaptım. 1 2 3 zincir çektim ve geri dönüyorum. Su taşını yapıyorum. 2 3 2 zincir,
3 tane daha ikili trabzan yapıyoruz. Evet. 4 yaptık, 5 yaptık, 6 yaptık. Şimdi son 7. yapacağız. 7 zincir çekiyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincir çektim. Orta boşluğa battım. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Burada bunun içini doldurmuştuk. Şu modelimizin, şu dolgulu midye kabuğu için tığın başını doladım ve 2'de çıktığımız toplam 8 tane trabzan yapıyoruz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ve 8. 8 tane doldurduktan sonra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir geriye döndüm. Aynı yere, aynı boşluğa battım. Buraya sabitledim. Bir zincir çektim. Geri döndüm. Tığın başını doladım. 2'de çıktım. Trabzan yapıyorum. Bu birinci oluyor. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. yapıyorum ve 8. 8 tane yaptım. Tekrar 7 zincir. 3, 4, 5, 6, 7. Aynı boşluğa tekrar batıyorum. Toplamda bundan 5 tane olacak. Bir zincir çektim, geri döndüm. Üç, 4, 5, 6, 7 ve 8. Toplam tekrar 7 zincir çekiyoruz. 3 tane oldu. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şöyle göstereyim. Buradaki 1, 2, 3'ü yaptık. Şimdi 2 tane daha yapacağız. Geriye dönüyoruz. Orta boşluğa sabitliyoruz. Bir zincir çekip geri dönüp 8 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu ilk yaptığımızı sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Geriye döndüm. Orta boşluğa battım. Buraya da aynı şekilde 7 tane dolduruyorum. Dört, 5, 6, 7. Evet, toplam 5 tane oldu. Hiç zincir çekmeden geriye dönüp tığın başını alıyoruz ve su taşı olan yere batıyoruz. Ve 2'de çıkıyoruz. Evet, bu kısımlar aynı şekilde devam edecek. Şöyle bir göstereyim. Şöyle bir göstereyim yaptığımı. Evet, buradakinin aynısını yapıyoruz. Aynı şekilde bu kısmı da yapalım. Buradaki yapmış olduğum işlemlerin aynısını buraya yapıyorum. Sonra bu kısımda artık toplu bir şekilde yaka kesimini yapacağız. Evet, ikinci
Dolguları da yaptım arkadaşlar. Şöyle 5 tane, birinci ve ikinciyi tamamladıktan sonra burası yaka kesimini yapacağımız yer. Bu kısmı yapmıyoruz. Şimdi bu kısmı göstereyim. Su taşını yaptım. Şöyle tersteyiz. Ters tarafında. Su taşını yaptıktan sonra burada 7 zincir çekip bu kısma batmıyorum. Tığın başını 2 sefer doladım. Orta 5 zincir çekmiş olduğum boşluğa battım. Ve önce 1, sonra 2, 2, 2 şeklinde çıktım. Direkt kesim yapıyoruz yakada. Bu şekilde tığın başını dolayıp hemen kenara su taşını yapıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. 2 zincir çektim. Yanına da aynı şekilde 3 tane yapıyorum. Evet, bu şekilde burada yaka kesimimizi tamamlıyoruz. Burada dönüşte 3 zincir çekmiyoruz. Tersten bu şekilde, yönden de şöyle göstereyim. Direkt buraya bu şekilde dolgularımızı yapmadan sadece başını 2 sefer doladım, ortaya battım ve kenar su taşını yaptım. 3 zincir çekip geri dönmemiz gerekiyor. Bunu yapmıyoruz. Buradaki su taşını artık burada bunu bitiriyoruz. Şuradakiyle birlikte yukarı devam edeceğiz. Şöyle yönden göstereyim bu şekilde. Bunu iptal ediyoruz, bitiriyoruz. Burada bunu yukarı doğru devam edeceğiz. Bunun için burada 3 zincir çekmeden şöyle bir zincir çekelim sadece. Geri dönüp şurada arkadaşlar, demek istediğim yer burası. Buradaki aralara batıp şöyle kaydırma yöntemiyle şu ortaya gelelim. 2 ve şu orta boşluğa battım. Şu şekilde arasından çıktım. Şimdi burada başını bir kere doluyorum. Orta, buradaki su taşının olduğu yere batıp 2'de çıkıyorum. Bunu burada artık bitirmiş olduk. Buradaki su taşını devam edeceğiz. Evet. 3 tane yaptım. 2 zincir. Yine orta boşluğa battım. Yaka kesimimizi bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Buradakini iptal ediyoruz. Burada kaydırma ile ortaya geldik. Sonra normal su taşımızı burada yaptık. 3 tane ikili trabzanımı yaptıktan sonra artık buradaki modelimizin şu ikisini yapmaya geldi sıra. Burada 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Şu orta boşluğa battım. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir yanındaki boşluğa, aynı yük aşağılarda yapmış olduğumuz gibi örneğimizi devam ediyoruz. Evet, şöyle ben sona kadar bir gideyim, tekrar size yakayı göstereyim. Evet arkadaşlar, bu şekilde ben ilerledim, sona kadar gittim, tekrar buraya kadar aynı işlem, su taşına kadar geldim. Aynı işlemlerle artık yukarı doğru bu 2 tane örneğimizi devam ettiriyoruz. Evet, inşallah faydalı bir video olmuştur. Yapamayan arkadaşlarıma yardımcı olabildiğimi düşünüyorum. Sadece şurada yapmış olduğumuz zincirlerimizi şöyle kaydırma yöntemiyle ortaya geldim ve bu kısmı tutturdum. Bu kısmı yaptıktan sonra şurada sadece başını 2 sefer doladık tığın, 4 seferde çıktık. Su taşını yaptıktan sonra 3 zincir çekmeden şurada kaydırma yöntemi yaptık. 1, 2, üçüncü de araya battıktan sonra direkt tığın başını doladık ve buradaki su taşımızı yaptık. Bu şekilde direkt yaka kesimimizi tamamladık. Bu bölümde size sağ tarafının koltuk altı kesimi, su taşının nasıl devam edildiğini anlattım ve yaka kesimi yapamayan arkadaşlarım için şöyle tekrar bu kısmın nasıl yapıldığını size şöyle göstermiş oldum. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Evet, güzel bir model.
Aynı şekilde söylediğim gibi oynatma listesi örgü bölümünden de modelin baştan sona yapılışına ulaşabilirsiniz. Sağ tarafını yapamayanlar da bunun da linkini yorumlar kısmına da bırakacağım. Ve yapmış olduğum bu modelin alt kısmına da bırakacağım arkadaşlar. O kısımdan ulaşabilirsiniz. Evet, hepinize kolay gelsin diyorum. Başka videolarımda görüşmek üzere. Kendinize ve sevdiklerinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.